Yakın dönem Türk kültür tarihinin nadide özel şahsiyetlerinden birisi Ali Emiri Efendi'dir. Bugün onun kitaba ve kültüre adanmış hayat hikayesinden, bu uğurda verdiği mücadele ve maceralarından konuşmaya çalışacağız. Ali Emiri Efendi daha çocukluk yıllarından itibaren okumaya meraklıdır. Okumayı bir tutku haline getirmiştir. Hiç durmadan kitap toplar. Topladığı kitaplar nadide eserlerdir. Memur olunca da gittiği yerlerde kitap okumaya ve kitap toplamaya devam eder. Ev ev, dükkan dükkan dolaşarak, hatta bazen şehirler arası uzun mesafeleri göze alarak değerli kitaplar arar. Bulduklarını satın alır. Parası yetmediği veya sahibi satmadığı durumlarda elde edemediği kitapları bin bir rica ve minnetle ödünç alır. Ödünç aldığı kitabı kısa zamanda kopya ederek nüshasını çıkarır. Kopyayla çoğaltma işini başkalarına yaptırdığı da olur ama daha çok kendi el yazısıyla yapar bu işi. Bu şekilde kopya ile çoğaltılarak elde edilen kitapların sayısı 700'ü aşar. Kitaplarının sayısı her geçen gün artmaya devam eder. Memuriyet görevindeyken bir şehirden başka bir şehire tayini çıktığında yanında taşıdığı kitap sandıkları da her defasında çoğalır. Mesela 1895 yılında Leskovic muhasebeciliğinden ayrıldığı vakit yanındaki kitap sandıklarının sayısı 19'dur. 1908 yılında emekli olup İstanbul'a geldiğinde beraberinde çok değerli bir kütüphane getirir. O paha biçilemez kültür hazinesini büyük bir gönül zenginliğiyle milletine bağışlar. İşte Ali Emiri Efendi böyle bir şahsiyettir. Onun unutulmayacak olan en büyük hizmeti ve eseri de budur. Emiri Efendi, kitap merakı ve kütüphane kurma kararını kendisi şu şekilde anlatır. Bende kitap merakı 9 yaşında hasıl olmuştur. Bugün tam 60 senedir ne gecem gece ne gündüzüm gündüzdür. Ömrüm kamilen bu merak arkasında koşmakla geçmiştir. Şöyle ki Diyarbakır'da bundan 5-600 sene evvel 1.040.000 cilt kitaba sahip bir kütüphane bulunduğunu pederim ve akrabalarım bana hikaye ederlerdi. Çocukluk bu ya, böyle milyonluk bir kütüphane meydana getiremezsem bile karınca kaderince hiç olmazsa 15-20 bin ciltlik bir kütüphane meydana getirebilirim diyerek 9 yaşımdan şimdiye kadar 60 sene oluyor elime ne kadar para geçerse hepsine kitap almayı Cenab-ı Hak ile ahdü misak eyledim. İşte o tarihten beri kitap almaya başladım. Bundan 6 sene evvel kitaplarıma bir göz gezdirdim. 10 bin miktarından ziyade olduğunu tahmin ettim ve zaten kalü beladan beri millet namına vakfetmiş olduğum bu kitapların varlığını göz önüne sermeye karar verdim. Değerli dostlarım evime gelip konuyu değerlendirmeye başladılar. Evimin ahşap binalara bitişik olması yüzünden bir yangın çıkması durumunda dünyalar değen bu kitapların bir daha yerine konamayacağını hatırlattılar. Ali Emir Efendi'nin 60 senelik gayretiyle meydana getirilen bu hazine millete vakfedildi. Adına da yine Emiri Efendi'nin isteğiyle Millet Kütüphanesi denildi. Kurduğu ve millete vakfettiği kütüphaneden yıllardan beri sayısız okuyucu, araştırıcı faydalanmış, faydalanmaya da devam ediyor. Kitap okumaya ve toplamaya bir ömür harcayan Ali Emiri Efendi'nin biraz da biyografisinden, hayat hikayesinden bahsedelim. Ali Emiri Efendi 1857 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır havalisinde oldukça bilinen müderrisler, şairler, hattatlar yetiştirmiş olan aydın ve seçkin bir aileye mensuptur. Şair Seyyid Mehmet Emiri Çelebi'nin torunlarından Mehmet Şerif Efendi'nin oğludur. İlk eğitimini Diyarbakır'da Sülükiye Medresesi'nde yaptı. Kısa zamanda Arapça ve Farsçasını ilerletti. Eski tarzda şiirler yazmaya başladı. Kuvvetli bir hafızaya sahipti.
1875 tarihinde telgrafçılık kurslarına katılarak telgrafçı oldu. 1878'de Heyeti İslahiye ile Diyarbakır'a gelen Abidin Paşa'nın yanına katip olarak girdi. Onunla birlikte Harput, Sivas ve Selanik'e gitti. Daha sonra Kozan Sancağı Aşar Müdürlüğü ile Adana Nezareti Başkatipliği yaptı. Daha sonra sırasıyla Leskovik, Kırşehir ve Trablusşam Sancağı muhasebeciliklerinde, Erzurum ve Elazığ defterdarlıklarında, Yanya ve İşkodra maliye müfettişliklerinde, Halep defterdarlığı ile Yemen maliye müfettişliğinde bulundu. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra kendi isteğiyle emekli oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra Milli Tetubbalar Encümeni, Tasnifi Vesaiki Tarihiye Encümeni Başkanlığı ile Tarihi Osmani Encümeni üyeliği yaptı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dairesi Tasnif Komisyonu'nun başında bulunduğu sırada da kendi adına izafe edilen Ali Emiri Efendi tasnifini meydana getirdi. Vakıflar nezaretine uzun vicdannameler yazdı. Bu vicdannamelerde eski eserlerin bakımsızlık ve ihmalini dile getirerek amme vicdanının tercümanı oldu. 23 Ocak 1924 tarihinde vefat etti. Ali Emir Efendi hayatı boyunca gittiği her yerde kitap toplamış, ilmi ve edebi faaliyetlerine emekli olduktan sonra da devam etmiştir. Bir ara eski bir Oğuz şehri olan Cende kadar gitmiş ve orada birçok değerli eser ve vesika toplamıştır. Kırşehir muhasebecisi iken masraflarını kendisi karşılayarak Hacı Bektaşi Veli dergahını tamir ettirmiştir. Ali Emiri Efendi'nin hayatı boyunca en büyük hizmeti, toplamış olduğu paha biçilmez değerde olan kütüphanesini Fatih'te Feyzullah Efendi Medresesi'nde kendi kurduğu millet kütüphanesine bağışlamasıdır. Bu kütüphaneye çoğu nadir ve tek nüsha olan 16 bin cilt eser vakfetmiş, ölümüne kadar da bu müessesenin müdürlüğünü yapmıştır. Ali Emiri'nin önemli hizmetlerinden birisi de Kaşgarlı Mahmud'un o zamana kadar ele geçmeyen meşhur Divan-ı Lügati Türk adlı eserini bulması ve ilim aleminin hizmetine sunmasıdır. Bütün bu faaliyetleri arasında biyografi ve tezkire türünde birçok eser kaleme almış, bazı eski eserleri de Nevadiri Eslaf adı altında haşiyelerle yeniden yayımlamıştır. Hayatının son senelerinde kütüphanesinde bulunan kıymetli eserleri yayınlamaya başladı. Yeni bir külliyat meydana getirdi. Birçok masraflar ederek tarih ve edebiyat mecmuasını çıkardı. Ali Emiri Efendi gayet dindar bir şahsiyetti. Eski Osmanlı geleneğine son derece bağlıydı. Ruhunda padişahlara karşı derin bir muhabbet vardı. Onları hürmetle anardı. Hayatı boyunca hiç evlenmemişti. Onun mutluluğu, hayatı, kitaplarıydı. Daima ilim ve irfan ehli kişilerle arkadaşlık eder, kendisine gösterilen saygıdan hoşlanırdı. Vaktinin büyük kısmını vakfettiği milli kütüphanede geçirir, etrafına toplanan gençlerin ilgisinden, kendisine gösterdikleri hürmetten son derece memnun olurdu. Ali Emiri Efendi'nin bir kitap için neleri göze aldığını anlatan bir macerası var. Bu macera neredeyse onun hayat hikayesidir. Kısaca bu maceradan bahsetmek istiyorum. Emiri Efendi Yanya'da maliye müfettişliği görevindeyken Arapça güzel bir kitap bulur ve hemen satın alır. Ancak aldığı kitap eserin 1. cildidir. 2. cildin nerede olduğunu uzun araştırmalardan sonra öğrenir. 2. cilt Kuzey Yemen'de oturan bir şahsın elindedir. Ne pahasına olursa olsun o 2. cildi satın almak için kitabın sahibine birkaç mektup yazar. Fakat olumlu bir netice elde edemez. Ama işin peşini bırakmaya niyetli değildir. Bu işi yüz yüze halletmeye karar verir. Kitap sahibini satmaya ikna etmek için ricayla, minnetle bu meseleyi halletmeyi düşünür.
Yine de ikna edemezse kitabı birkaç günlüğüne ödünç alıp kopya ederek kitaba sahip olma yolunu deneyecektir. Ona göre kitaba ulaşmanın ve sahip olmanın tek ümidi ve ışığı bu düşüncedir. Kitaba ulaşmak için katlanılmayacak hiçbir maddi, manevi fedakarlık ve meşakkat yoktur onun için. Ama işiyle ilgili durumu da vardır. Bu durumu nasıl çözeceğini düşünür. Sonunda Yemen'de başka bir memuriyete naklini ister. İsteği kabul edilir. Yemen'e tayini çıkar. Ne var ki Yemen'deki şahıs da o günlerde kitabı satmaya razı olmuştur. Emir Efendi bu gelişmeye çok sevinir. Maksat hasıl olunca Yemen'e gitmeye lüzum kalmaz. Bunun üzerine yeni tayin olduğu görevinden istifa eder. Bu macera Ali Emiri Efendi'nin sadece değerli bir kitabı elde etme mücadelesi veya koleksiyonundaki eksik bir kitabı tamamlama hikayesi değil, Ali Emiri'nin baştan sona hayat hikayesidir. Bu mücadele aynı zamanda büyük ve çok değerli bir kütüphanenin nasıl kurulduğunu da anlatıyor. Bu videomuzda hayatını kitaba ve kültüre adayan Ali Emiri Efendi'den bahsetmeye çalıştık. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videoları beğenerek ve yorum yaparak kanalımıza destek olalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.